Merhabalar. Bugün de gene yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Doktor Çiğdem Usul Afşar, onkoloji uzmanıyım. Onkolojideki önemli başlıkları sizler, hastalarım ve halk için özetlemeye çalışıyorum. Bugün de aslında önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu gündeme getirmek istedim. Tümör belirteçleri, tümör markerları. Tümör markeri nedir? Ne zaman istenmelidir? Ne işe yarar? Bunları biraz konuşalım istiyorum sizlerle. Birçok hastada görüyoruz, tümör markeri bakılmış olarak bize gelebiliyorlar onkolojiye. Bir kere baştan şunu vurgulamak istiyorum ki hiçbir kanser tanısı almamış hastaya tümör markeri bir check-up programı içerisinde istenmemeli. Bunun sebepleri arasında şu geliyor, bakın tüm dünyada tümör belirteçleri, tümör markerleri sadece kanser tanısı almış hastalarda hastanın izleminde, takibinde önerilmekte. Her kanserde tümör markerları yükselmez. Kanser tanısı sadece tümör markerıyla konulmaz. Kanserin kesin tanısı patolojik tanıdır, biyopsidir. Ancak bazı hastalıklarda kanser tiplerinin bir kısmında tümör markerları, belirteçleri bizler için izlemde önemlidir. Hastaya tedavi verdiğimizde biz markerla takip ederiz hastalarımızın bir kısmını ve marker düşüyorsa tedavi süresince bu bizim için tedaviye iyi yanıt anlamına gelmektedir. Hadi şunları birazcık açalım, konuşalım. Hangi tümör belirteçleri var? Hangi markerlar bizim için önemli? Bunlardan önce CEA dediğimiz karsinoembriyonik antijen dediğimiz olanını konuşmak istiyorum. İkinci sıklıkta CA19-9 dediğimiz karbonhidrat antijeni 19-9'u konuşmak istiyorum. CA12-5, 15-3'ten de biraz bahsedeceğim. Bir de daha az önemli olan birkaç tanesini sizlere özetlemeye çalışacağım bugün. Bakın check-up programları içerisinde yapılıyor. Hasta bize geliyor, işte benim tümör belirtecim yüksek çıktı. CA19-9'um yüksek. Buna biz kızıyoruz aslında onkologlar. Çünkü neden? Tümör markerları, tümör belirteçleri, evet adı tümör belirteci ama sadece ve sadece kanserde yükselmiyor. Hangi durumlarda yükselebiliyor? Mesela vücutta bir iltihabi durum olduğunda da yükselebiliyor. Çok basit bir sigara içimiyle yükselebiliyor. Mesela CEA ile başlayalım dedik, karsinoembriyonik antijenle. Evet, bu daha çok gastrointestinal sistem dediğimiz, yani mide, bağırsak, pankreas gibi organların adenokanser tiplerinde yükselir. Ama mesela sigara içmeyen hastada üst sınırı 2-2,5 iken sigara içen hastada 5'e kadar normal kabul edilmektedir. Normalin biraz üstünde çıktığında hemen telaşa kapılmamak lazım. Elbette ki araştıracağız ama tamamen buna bakarak kanser tanısı koymadığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Karsinoembriyonik antijeni biz özellikle 4. evre hastalarımızda, metastatik hastalarımızda, mesela bir pankreas adenokanserinin metastazında, bir mide adenokanserinin metastazında, bir bağırsak kanseri metastatik hastada tedavi verdiğimizde kemoterapilerin, verdiğimiz tedavinin arasında bakarak hastalığa cevap alıp almadığımızı anlayabiliyoruz. Yine ikinci sıklıkta kullandığımız CA12-5. 12-5 bir kere kadınlarda daha çok istenmesi gereken bir tümör belirtici. CA12-5 özellikle kadın doğum kanserlerinde, kadın kanserlerinden yumurtalık kanseri için bir belirteç kabul edilmekte. Ve sadece yumurtalık kanserinde değil, yumurtalığın basit kistik durumlarında, çok basit bir enfeksiyon tablosunda, pelvik inflamatuar bir hastalıkta, pelvik bir apse durumunda bile yükselebilmekte. Dolayısıyla boşu boşuna endişe taşımamak lazım. Mesela polikistik over sendromu denilen bir hastalık var. Genç kızlarda görülüyor ve CA12-5'i yükseltebiliyor. O yüzden mutlaka yüksekse bir kadın doğum doktoruna, iyi bir doktora gözüküp danışmak gerekiyor. CA12-5'i. Bazen erkek hastalarda istenmiş geliyor. Ya niye istendi ki bu? Niye erkek hastaya CA12-5 istendi denilebiliyor? CA12-5 için şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Vücudumuzda bazı seröz zarlar var. Mesela akciğerin zarı var.
İşte karını saran bir zar var. Eğer bunlarda sıvı toplanıyorsa bu durumlarda da yükselebiliyor CA12-5. Mesela diyelim ki hastanın kalp yetmezliği var ve akciğerinde sıvı toplandı. Ya da siroz hastası, karnında sıvı toplanıyor. Bakın bunlar iyi huylu hastalıklar olmasına rağmen, yani bir kanser olmamasına rağmen hastanın tümör markörü yüksek, CA12-5'i yüksek çıkabilmekte. Gene önemlilerden bir tanesi CA15-3. 15-3'te özellikle kadınlarda meme kanserinde yükselebilen bir belirteç. CA15-3 biraz daha böyle sağlam bir marker. Mesela meme kanseri hastalarının izleminde kullanıyoruz ve yükseklik saptadığımızda mutlaka hastada bir yerde bir şey var mı diye, bir metastazı var mı diye araştırma yoluna gidiyoruz. Biraz daha spesifik, yani güçlü bir gösterge. Bunun dışında yine aklıma gelen önemli bir tanesini de vurgulamak istiyorum. CA19-9. CA19-9'da daha çok pankreatikobiliyer sistem dediğimiz, yani pankreas ve safra yolları ile ilgili tümörlerde yükselen bir belirteç. Ancak bazen kolon kanserlerinde de, mide kanserinde de, yani gastrointestinal sistem kanserlerinde de yükselebilmekte. Bunu da gene takipte kullanıyoruz. Bakın tümörün tipi önemli. Mesela akciğer kanserinde bazı tiplerinde özellikle CEA ve CA19-9'u mesela akciğer adenokanserinde yüksek bulabiliyoruz. O yüzden hastada baştan da istenmesi bazen bize yol gösterebiliyor. Ama bazı tümörlerimiz var. Bunların da markırı yok. Mesela sarkomlar. Sarkomlarda tümör markırı yoktur. Her hastayı herhangi bir kan tahliliyle izleyemeyiz. Bu da önemli. Yani her tümörde markır önemli değil. Her kanserde de marker yüksekliği olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gene keza aklıma geldiği için paylaşmak istiyorum sizlerle. Küçük hücreli akciğer kanserinde ya da küçük hücreli kanserlerin tümünde nöron spesifik enolaz dediğimiz, NSE dediğimiz ve sinaptofizin, kromogranin dediğimiz bazı markerlar var. Bunlar yükselebiliyor. Kanda seviyelerini ölçebiliyoruz. Gene hastalığın takibinde kullanabiliyoruz bunları. Keza lenfomalarda, yani lenf kanserinde beta 2 mikroglobulin dediğimiz bir markerımız var, belirticimiz var. Bunu kullanabiliyoruz. Erkek ve kadının özellikle germ hücreli tümörleri dediğimiz, özellikle kadınlarda yumurtalıktan, erkeklerde testisten, hayalardan çıkan kanserlerde gene bazı özel markerlarımız var. Alfa fetoprotein ve beta HCG dediğimiz. Bunları da takipte kullanıyoruz. Bakın bunlar da çok spesifiktir. Mesela bir testis tümörü ameliyatı oldu hasta. Ameliyat sonrası takipte de kullanırız. Düşüp düşmediğine bakarız. Hatta ekstra bir komponenti var mı bu tümörün diye bunu da kullanabiliyoruz. Gene alfa fetoproteini bir de karaciğer kanserinin tanısında kullanabilmekteyiz. Bunlar bugünlük benim aklıma gelen önemli tümörler ve tümör belirteçleri. Daha az sıklıkla kullanılanları da var. Bunlara çok değinmedim, girmedim ama bence önemli olanları söyledim. Aslında bu videonun esas mesajı neydi? Esas mesajım şu: her kanser hastasında tümör belirteci, evet, marker olarak takipte kullanılır. Ama tanı amaçlı kanser tanısı olmayan bir hastaya tümör belirteci istememek lazım. Ne zaman istenebilir? Kanserden şüphe ediliyorsa, bir yerde bir kitle bulundu, acaba bunun tipi ne? Bu konuda bize yardımcı olabilir bakın, ama bunu da onkolog isteyecek. O yüzden bence çok önemli. İltihabi durumların da tümör belirtecini yükselttiğini unutmayalım. Kanser oldum diye korkmayalım. Hemen bir tümör belirtecimiz yüksek çıktı diye. Ben herkese kansersiz ve sağlıklı günler diliyorum. Ama kanserde de çok tedavi olduğunu bir kez daha vurgulayarak videomu bitirmek istiyorum. Sağlıkla kalın.